Çağımızın en korkulan hastalığı şüphesiz ki kanser. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, ülkemizde de yaklaşık 150 bin kanser olgusu tespit ediliyor. Ölüm nedeni olarak kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Diğer bir deyişle her 6 ölümden biri kansere bağlı olarak gelişiyor. Kanser tedavisinden başarılı sonuç alınmasında erken teşhis ise son derece önem taşıyor. Ancak toplumda kanser hakkında doğru sanılan bazı hatalı bilgiler hastaların düzenli taramaları aksatmalarına ve hekime geç başvurmalarına neden olabiliyor. Teşhisin geç konulması da kanserin ilerlemesi, dolayısıyla tedavinin etkin sonuç alınmamasıyla sonuçlanabiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Gökhan Demir, kanser hakkında toplumda doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi şöyle anlattı. Yanlış. Kanser önlenemez bir hastalıktır. Dolayısıyla kanserden korunmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Doğrusu. Sigara ile tütün kullanımı, obezite, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı ve alkol tüketimi kansere yol açan en önemli 5 değiştirilebilir risk faktörünü oluşturuyor. Bu etkenlerin ortadan kaldırılmasıyla her 3 kanser vakasından biri önlenebiliyor. Kanser için en önemli risk faktörü ise sigara ve tütün kullanımıdır. Bu ürünlerin tüketilmemesi sayesinde her 4 kansere bağlı ölümden biri engellenebiliyor. Ayrıca kanser nedeniyle oluşan ölümlerin %25'inden çeşitli enfeksiyon ajanları sorumlu oluyor. Human papilloma virüsü ve hepatit B virüsüne karşı aşılama yapıldığında yeni gelişecek olan bazı kanser türlerinin önlenmesi mümkün olabiliyor. Yanlış. Hiçbir sorunum yok. Neden kanser taraması yaptırayım ki? Doğrusu, kanser taraması herhangi bir semptomu olmayan sağlıklı bireylerde yapılıyor. Dünyada ve ülkemizde en sık görülen meme, prostat, akciğer ve kolorektal ile rahim ağzı kanserlerinin tümü için tarama programları mevcut. Düzenli yapılan taramalar sayesinde bu kanserlerden bazıları önlenebilirken bazıları da erken teşhis edilebiliyor. Yanlış. Erkeklerde meme kanseri görülmez. Doğrusu, batılı toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de her 8-10 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri teşhisi alıyor. Kadınlardan çok daha nadir de olsa meme kanseri erkeklerde de görülebiliyor. Erkek meme kanseri tipik olarak kadın meme kanserinden çok daha ileri aşamalarda teşhis edilebiliyor. Bunun nedeni ise büyük olasılıkla erkeklerde meme kanseri oluşabileceğine dair farkındalık eksikliği ve rutin tarama muayenelerinin olmamasıdır. Yanlış. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde meme kanseri gelişmez. Doğrusu, nispeten nadir görülse de 30 yaşın altındaki kadınlarda her 5 meme kanserinden biri hamilelikle ilişkili oluyor. Profesör Doktor Gökhan Demir bu hastaların çoğunda BRCA1 ve BRCA2 genlerinde kalıtsal mutasyonlara rastlandığını belirterek şunları söylüyor. Ailesinde özellikle birinci dereceden fazla akrabasında yine özellikle genç yaşta meme kanseri tanısı aran birisi varsa, genetik geçişli meme ile jinekolojik kanser sendromlarının da düşünülmesi ve taramaların buna göre planlanması gerekiyor. Örneğin meme kanseri riskini artıran BRCA genleri gibi belirli genlere sahip meme kanseri riski yüksek olan bazı kadınlar tarama programlarına 40 yaşından önce başlamalıdır. Yanlış. Sigarayı yıllar önce bıraktığım için şikayetlerimin nedeni kanser olamaz. Doğrusu, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alan akciğer kanserinin %85-90 gibi oldukça yüksek bir oranı sigaraya bağlı olarak gelişiyor. Sigara içmeyenlerde oluşan akciğer kanserinin büyük çoğunluğu da çevresel dumara maruz kalmakla ilişkili oluyor. Sigarayı bıraktıktan sonra uzun yıllar akciğer kanseri riski azalmıyor. Dolayısıyla sigara alışkanlığı bir süre önce bırakılmış olsa dahi başta yeni başlayan öksürük olmak üzere nefes darlığı ve kanlı balgam gibi çeşitli yakınmalarda en kısa zamanda doktora başvurmalıdır. Yanlış. Sağlığım yerinde, kolonoskopi yaptırmama gerek yok. Doğrusu, kolon kanseri düzenli yapılan kolonoskopi ile önlenebilen bir hastalık.
Üstelik kanser öncüsü olan polipler kolonoskopide tespit edildiği takdirde işlem sırasında hemen alınabiliyor ve böylece daha sonra gelişebilecek olan kolon kanseri büyük oranda önlenebiliyor. Ayrıca kanser gelişmişse erken evrede yakalanması sayesinde tamamen iyileşme sağlanabiliyor. Dolayısıyla hiçbir yakınması ve risk faktörü olmasa dahi 45 yaş üstü her erişkinin tarama amacıyla kolonoskopi yaptırması öneriliyor. Eğer ilk kolonoskopi normal olarak değerlendirilirse her 10 yılda bir tekrarlanması yeterli geliyor. Diğer kanserlerde olduğu gibi ortalama riskten daha yüksek riskli gruplardaysa kolonoskopiye başlama yaşı ve sıklığı değişebilir. Yanlış, hemoroidim kanıyordur. Doğrusu, bağırsak alışkanlığında değişiklik, tekrarlayan ishal veya kabızlık, dışkılama sırasında ağrı ile kanama, dışkı kalibrasyonunda incelme, şişkinlik, karın ağrısı ve kilo kaybı, demir eksikliği veya kansızlık gibi sorunların nedeni kolon kanseri ya da rektum kanseri olabilir. Dolayısıyla bu tür yakınmalarda hemoroid kaynaklıdır diye düşünmeyip, zaman kaybetmeden doktora başvurmak yaşamsal önem taşıyor. Yanlış. Kanser tedavi edilemez bir hastalık. Doğrusu, toplumdaki yaygın inanışın aksine tıp dünyasında atılan dev adımlar sayesinde kanserin birçok türü tedavi edilebiliyor. Tedavinin tam olarak sağlanamadığı bazı türlerinde veya ileri evrelerde bile kanser artık kronik bir hastalık haline getirilerek yıllarca kontrol altında tutulabiliyor. Akıllı moleküller, biyolojik tedaviler ve immünoterapiler sayesinde onkolojide yeni çığır açıldı. Günümüzde her tümörün birbirinden farklı genetik özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Kanser hücresinin genetik sırrı çözüldükçe kanser tedavisindeki şansımız da artıyor. Kişiye ve tümöre özel yaklaşımlar sayesinde kanser, gelecekte çok daha etkin olarak kontrol altına alınabilecek bir hastalık olacaktır.